Ali Mete Gordi bizimle Reiki 22. seviye Grandmaster, aynı zamanda çok özel bir kitabın yazarı. Türkiye'de sanıyorum ki tek kitabınız. Şöyle Ama tek. gösterelim. Türkiye'de tek. Evet, Parmaklardaki Sır Mudralar kitabının yazarı. Bütün bunları tabii ki konuşacağız. Bu yayında neler bulacaksınız? Mudralar nedir? Nasıl kullanılır? Bunu konuşacağız. Reiki nedir? Kişiye nasıl bir şifa verir? Yaşamda neleri değiştirir? Bunları konuşacağız. Tabii genel anlamda Ali Mete Hoca'nın özellikle sizin de çok yakından Instagram'da takip ettiğiniz paylaşımlarında da değindiği enerji, frekans, alan temizliği, bağ kesme gibi konulara da girmeye çalışacağız. Bence hemen kitapla başlayalım. Kitap gerçekten bir başucu kitabı denilebilecek uygulamalar içeren, teknik detaylar içeren bir kitap. Öncelikle biraz bu kitap nasıl oluştu, nasıl ortaya çıktı? Mudralarla birlikte bunları sizinle paylaşmanızı rica edeceğim. Tabii ben zaten 15 yılı aşkın süredir enerjiyle ilgileniyorum. Yurt dışından da bir mudralar eğitimi almıştım. Kendime uygulamıştım. Bayağı faydasını görmüştüm. O dönem bende bir rahatsızlık başlamıştı. O rahatsızlığı gidermek için de bir mudra kullandım. Yaklaşık onunla beraber 12 kiloya yakın kilo verdim. Sevdiklerime, dostlarıma, öğrencilerime paylaştıktan sonra, hatta bir kere de Instagram'da paylaştıktan sonra çok ilgi gördü. Benden iyi olmasın deyip bu konu üzerine bunu kitaplaştırmaya, hani insanların faydasını sunmaya karar verdim. İçine de yaklaşık olarak 75 adet başucu mudrası, yani birçok sıkıntı ve şikayet için destekleyici olarak kullanabilecek mudra paylaştım. Yaklaşık bir seneye geçti kitabın. Şu an 3. baskısı da bitmek üzere zannedersem. O zamandan beri mudraların dersini veriyoruz. Hem paylaşımlarını yapıyorum hem kitabımda bunları anlatıyorum. Hint geleneklerinde çok eski, hatta tüm dünyada aslında Müslümanlıkta da var, İslamiyet'te var, Hristiyanlıkta var. El, jest ve mimikleri anlamına geliyor aslında mudra. Hem bazı mudralar sembolik dans anlamında ya da bir dil anlamında kullanılırken bazı mudralarda vücudumuzdaki enerji hatları, meridyenleri tetiklemek Evet. amacıyla ve bağlı olduğu elementi dengelemek ya da çakra bölgesini dengelemek, enerji azaltmak, arttırmak, o şikayete, bölgenin şikayetine göre o amaçla kullanılıyor. Hemen mi etki gösteriyor? Ya kişiden kişiye değişir tabii. Herkesin metabolizması farklı. Kişiden kişiye değişen bir sürede var. Bende mesela hızlı etki gösteriyor. İşte binlerce, belki on binlerce kişi uyguladı. Olumlu yorumlar geldi bana hep o dönem Instagram'dan. Çok hızlı sonuç alıp da 30-40 kilo veren var. Ondan sonra bazısında da diyor ki ya bu mudra bana yaramadı. Başka mudra dene diyoruz. Böyle. Ama tabii ki hep ne diyoruz? Önce doktor, tıbbi tedavi. Bu işler tıbbi bir tedavi yerine geçmiyor. Kesinlikle. Destekleyici çalışmalar olarak nitelendiriliyor. Ama tabii ki kişinin şikayetine, metabolizmasına göre hani bir bitki çayı içmek gibi mudra da yanında yapılabilir. Hızlı sonuç alınır, destekler birçok şikayetimizde. Kesinlikle. Bütün izleyenler oraya odaklanacak. Hani kilo verme, kilo alma insanların yegane yani kaygısı. Yani tabii bunun arkasında şey var, hani görüntü ayrı bir kavram. Hani kimse mükemmel olmak zorunda değil. Hiçbirimiz Kate Moss değiliz, manken değiliz. Hepimize Allah Kesinlikle. sağlık versin öncesinde. Tabii ki biraz sağlıkla alakalı, yani kilo kavramı artık. Hani bir yaşadığımız toplumda sürekli masa başında oturuyoruz, hareket az. Haliyle kilo ile doğru orantılı oluyor. Şeker rahatsızlığı, kalp rahatsızlığı, bir sürü rahatsızlık gündeme geliyor. Hatta metabolizmayı hızlandırmak için kullanabileceğimiz mudra Surya mudra. Şu mudra. Ki, bu elementimiz bizim toprak elementi temsil eden parmağımız. Bu şekilde günde 20 dakika açık karnına uyguladığımız zaman bizim metabolizmik olarak tiroidimizi daha hızlandırıyor, çalıştırıyor. Şeker rahatsızlıkları için aynı zamanda şeker rahatsızlığına iyi geliyor. Vücut hızımızı, metabolizmamızı arttırdığı için de kilo vermeye yardımcı, tok tutmaya yardımcı mudra. Ama dediğim gibi yani burada tamamlayıcı olarak bunu düşünmek lazım. Aynı şekilde kilo için başka yapabileceğimiz bir mudra da Linga mudra diye bir mudramız var. Kış aylarında çok etkili bir mudra bu. Niye kış aylarında? Vücut ısısını arttırıyor çünkü. Süper. Tabii. Ateş elementini tetikleyen, baş parmağımız bizim ateş elementidir. Vücudumuzda ateş elementini tetikleyen, şu şekilde serçe parmak, bir daha göstereyim. Serçe parmak aşağıda solay. Bu şekilde kenetleyip bir halka oluşturup günde 20 dakika yaptığımızda da ne oluyor? Vücudumuzdaki ısıyı arttırıyor, ateş elementimizi yükseltiyor. Haliyle de yağ yakımını arttırıyor, kolaylaştırıyor.
grip gibi, nezle gibi durumlarda gene Linga Mudra destekleyici etki gösteriyor. Yorumları bekliyoruz bununla ilgili. Bakalım herkes de benzer etki yaratacak mı? Tabii her vücut Yani farklı, sizin de söylediğiniz gibi. farklı. Yani şimdi birinin tiroidi çok hızlı çalışıyorsa, metabolizma Evet. sistemi hızlıysa Surya Mudra'dan sonuç alınamayabilir. Ama onun yerine Linga Mudra yapılabilir. Hı hı. Ama yan etkisi yok değil mi bu Yok, hayır. hareketlerin? Yok, yan etkisi yok. Yani tıbbi Yani olarak bildiğimiz yoganın aslında hani parmaklara uyarlanmış parmaklardaki yoga. Aynen versiyonu. öyle. Yani yogada nasıl, Hı ben şimdi yoga uzmanı değilim ama enerji uzmanı olduğum için zaten konuya hakimim. Yogada nedir? Yapılan hareketler aslında vücuttaki nadi ve meridyenleri açmak. Çakra hı. bölgelerine yoğun enerji akışını sağlamak için belli duruşlar, hareketler yapılır. Burada da aslında yaptığımız her hareket vücudumuzdaki parmakların bağlı olduğu çakra ya da meridyen noktalarına enerji göndererek orayı ne yapıyor? Orayı tetikliyor. Ya fazla enerjiyi boşaltıyor ya eksik enerjiyi gönderiyor. Orayı bu şekilde şifalandırıyor. Temeldeki mantık arkasında enerji genomunda. İnsanın kendi vücut enerjisini kullanıyor aslında. Kötü bir akış varsa da o zaman ne oluyor? Kötü bir akış demeyelim de şimdi Reiki enerji şu şekilde açıklıyor. Biz bir Hı enerjisel vücudumuzda 88 binden fazla çakramız var. 72 bin tane nadi noktası var fazla. Burada sürekli bir enerji sirkülasyonu söz konusu. Evet. Bu enerji sirkülasyonu içerisinde e, belli Blokaj çakra mı? bölgelerine enerji gitmediği zaman ya da fazla enerji gittiği zaman, az enerji gittiği zaman farklı, o bölge çalışmamaya başlıyor. Farklı sıkıntılar yaratıyor. Ya da çok enerji gittiği zaman bir travma sonucunda aldığımız yoğun bir enerji sıkıntısıyla ilgili fazla enerji gittiği zaman da bu sefer o bölge fazla çalışıyor. Farklı sıkıntılar oluyor. Hı hı. Aslında bu nokta vücuttaki enerjinin doğru Hı şekilde hı. akması. Doğru şekilde aktığı zaman çakrada bir blokaj yoksa hastalık ortaya çıkmıyor. Ama mesela Doktor David Hawkins'ın da anlatımında bu konuda Güce Karşı Kuvvet diye bir kitabı var. Bayağı uzun zaman bir araştırma yapılıyor enerjiyle ilgili olarak. Duyguların, düşüncelerin aynı şekilde frekansı ve enerjisi olarak. Onu söylüyor. İnsan bedeni diyor 60-82 Hz aralığında çalışıyor diyor. Düşük duygular, düşük enerjiler aldığı zaman hastalıklar meydana gelir. Yüksek enerji, yüksek frekanslarda olduğu zaman da şifa ve sağlıklı olur insan diyor. Hı Mantık hı. olarak. Tamamen arkasındaki kurgu insanın vücudunda titreştiği rezonanslı frekanslar üzerine kurulu sistem. Nasıl titreşirsek öyle insanları mı çekiyoruz Ya çevremize? evet, ne kadar ekmek o kadar köfte. Ama her zaman öyle olmuyor. Şöyle frekans kavramı çok değişken bir şey aslında. Hiçbirimizin frekansı sabit değil. Yani 15 dakika Evet. önce çok mutluyken 15 dakika sonra bir şeyden dolayı bir anda böyle modun düşebiliyor. O Hı hı. kalp ritmi gibidir insan frekansı da. İnişli ve çıkışlıdır. Ama tabii ki çekim yasasından bahsediyorsun aslında o noktada. Çekim yasası şunu söyler. Olasılık diye bir evren vardır. Her şey enerji ve frekanstır. Sen hangi frekansta titreşiyorsan o frekansın karşılığında rezone olursun. Bu da aslında şöyle çalışıyor. Hermetik temelli kavramlarda enerji iç kutuplu. İnsanın tepe çakrasından artı enerji alıyor, kök çakradan eksi enerji alıyor. Aynı şekilde e, duygular, düşünceler de böyle. Duygular bir elektronik diyelim, artı enerji diyelim. Evet. Bir Düşünceler akım. artı Hı hı. enerji, duygular eksi enerji. İkisi bir araya geldiği zaman enerjisel bir akım meydana getiriyor. Bir çekim alanı meydana getiriyor. Bir manyetik alan meydana getiriyor. O manyetik alan bir mıknatıs gibi düşün kendine. Sen Evet. mıknatısın ne kadar güçlüyse o mıknatıs onu çekiyor. Evrendeki durumu çekiyor. Yani hangi frekansta atıyorum 400'de titreşiyorsun. Sevgiye 500 sevgi diyelim. Sevgiyle bir manyetik alan yaratıyorsan kendine o zaman sevgiyi çekiyorsun hayatına. Hı hı. Sevgi dolu insanlar hayatına geliyor. Sevilecek olaylar hayatına geliyor. Ya da bir şekilde sen başkalarına bunu veriyorsun. Alışveriş halindeyiz aslında evrende sürekli olarak. Bazen tabii bulunduğumuz alanlarda da alanın enerjisi yine var olan frekanslardan ötürü kirli tabir edeceğim, kirlenebiliyor. Alan temizliğine siz bir enerji uzmanı olarak da çok fazlaca önem veriyorsunuz. Bununla ilgili paylaşımlarınız da var ama yani ne anlama geliyor? Ne demek alan temizliği? Yani bildiğimiz Güzel. çamaşır suyu yüzey temizleyicisiyle yapılan temizlik değil. Evet. Ben alanı nasıl temizlerim? Hem kendi alanımı hem de bulunduğum ortamdaki enerjiyi nasıl temizlerim? Şimdi bir kere burada şeye başlamak lazım. Yani kişinin enerjisi niye kirlenir?
aslında neden mekan enerjisi niye kirlenir bunu bir anlamak lazım Evet, temelde. lütfen. Evrende olduğu gibi nasıl bir pozitif yaratım varsa Hı pozitifin hı. karşısında negatif yaratım var ama ben hiçbir zaman hiçbir şey kötü demiyorum. Hiçbir şey iyi ya da kötü kavramıyla ayırmıyorum. Çünkü bu sadece bu dünyaya özgü bir dualite. Yani bana zarar veren her şey benim için kötü, bana iyi gelen her şey benim için iyi. Ama bana zarar veren bir şey sana faydalı olabilir. Ona düşük frekans ya da negatif dediğimiz kavram aslında bizi hasta eden, arzu etmediğimiz düşük frekanslı, canımızı yakan duygulara bizi sürükleyen, bizi çeken bir enerji kavramı. Burada da iki kavram var burada. Ya birileri bizim enerjimizi çekiyor olabilir. Ondan dolayı bizim enerjimiz düşüyor olabilir. Ya da gerçekten işte o düşük frekanslı taşıdığı için alanda ondan onu alıyor olabiliriz. Nasıl Enerji çekebilir birileri bizim enerjimizi? aynen. Böyle virgüller koyalım. Enerji vampiri deniyor buna da. Evet. Şimdi birinci enerji vampir kavramı şudur. Enerji her zaman dengeli olmayı seviyor. Yani biz şimdi hep seninle bir araya geldik. Konuşmaya başladık. Konuşmak ya da karşılıklı bir düşünce ne yapar? Alanımızı açar. Şimdi Hı her hı. insanın bir aura alanı vardır. Bu aura alanı ne yapar? Dışarıdan gelen enerjilere karşı onu koruyan bir alan gibi düşünelim. Bir zırh, Evet. kalkan. Hı Ama hı. biz diyaloğa girdiğimiz zaman, bir düşünceye girdiğimiz zaman, duygusal bir etkileşime girdiğimiz zaman ki bu duygusal etkileşimlerde aşk yaşamak anlamına gelmiyor ki. Tabii. Sonuçta düşünce ve duyguları paylaşıyoruz birbirimizle. Evet. İletişim. Hı hı. İletişim, aynen. Burada ne oluyor? O zaman otomatikman biz açık hale gelmeye başlıyoruz. Açık hale geldiğim an benim frekansım yüksekse, senin frekansın düşükse, daha doğrusu senin moralin bozuk, benim moralim Hı. çok iyiyse ne olacak otomatik olarak? İkimizi bir düşün. Bir düşün. Yani birleştiğimiz anda dengelenmek isteyecek enerji. Benim frekansım 1000, senin frekansın 500. Ne oldu? 1500 oluyor. Biz diyaloğa girdiğimiz, etkileşime girdiğimiz anda. Eterik bağ da bu aslında bir noktada. 1500 oluyor. Sonra ne yapıyor? İki olduğumuz için benden sana geçiyor. Seninki 750, benimki 750. Ben de düştüm, sen de yükseldi. Mantık aslında tamamen bu. Enerji vampiri de bu. Senin enerjini kendine alıp dengelemeye çalışmak. Bunu bilinçsiz olarak yapıyor ama. Bilinçli Evet. olarak yapmıyor. Ha burada biz şey diyoruz işte en basitinden narsist diyorsun ya da enerji verene empat diyorsun. Ne bileyim işte ya da bir arkadaşın seni arıyor. Diyor ki ya benim bugün canım çok sıkkın diyor. Görüşebilir miyiz diyor. Tabii diyorsun görüşürüz diyorsun. Gidiyorsun onunla görüşmeye. Görüştüğün sırada ne yapıyorsun? Hiç akıl vermiyorsun. Sadece belki onu dinliyorsun. Ya diyor seninle konuşmak diyor bana acayip iyi geliyor diyor. Halbuki En sık sadece duyduğum şey. Sonra bir mesela çöp evet, kutusuna dönüşebiliyor ama insan. Yani bir tabii bakıyorsunuz eve dönmüşsünüz. çöp Allah. kutusu, tabii çöp kutusuna dönüşme kısmı belki sen hiç dinlemiyorsun diyor onun anlattıklarını. Çok da umurunda değil belki. Yani anlatıyor anlatıyor. Buradan giriyor. Buradan ya da yarım saat sonra unutuyorsun belki anlattıklarını. Ama önemli olan orada ne yapıyor biliyor musun? Senin enerjini çekiyor. Ona Alanıma orada iyi giriyor. gelen, Evet. ona geliyor. Ona orada iyi gelen kavram sana anlatması değil. Tamam anlatıp da rahatlama diye bir kavram var ama sana anlatması değil. Senin enerjini çekmesi ona. Senin Anladım. enerjini çekiyor. Kendi enerjisini yükseltiyor ona. Ondan dolayı sen ona çok iyi geliyorsun. İşte empat dediğimiz kavram burada başlıyor. Empati enerji alanlarına hassas. Ee, başkaları insanların, başkalarının duygularını çabuk hisseden, başkalarının duygularıyla iniş çıkış yaşayabilen, sebepsiz yere durup dururken hiçbir şey yokken toplu bir alanda enerji patlayıp düşen, depresyona girebilen karakter olarak geçiyor aslında. Enerji hemen çekiliyor ya da negatif bir enerji çok ağır şekilde hissedebiliyor. İşte bu. Mekan kavramında da aslında aynı şey geçerli. Mekan içinde bulunan kişilerden mekanlar alışveriş yapar. Enerji etkileşimi olur. Şimdi burada bu konuda kendimizi nasıl koruruz dediğimiz noktada da bir e, enerjisel olarak alan kapatma çalışmaları vardır. Yani bu Hı hı. imgelemesi olarak yapılabilir ya da çeşitli malzemeler kullanılarak yapılabilir. En basitinden aura koruma kalkanı yapabiliriz kendimize. Burada şeydir, mor ışık imgelemesi yapmak etkilidir. Etkili bir Hı çalışmadır. hı. Çünkü mor ışığın 700 Hz'den üst yukarıda bir frekans değeri vardır. Yüksek frekanslı bir enerji şeklidir. Her enerji çalışması öncesi bir kere elimizi yüzümüzü yıkıyoruz. Auramızı süpürüyoruz. Böyle tepeden aşağıya ellerimizi süpürüyoruz. Arkadan gözlerimizi kapatıyoruz. Derin bir nefes alıyoruz. Derin bir nefes veriyoruz. Rahatlıyoruz. Tepemizden içeri mor bir ışık girdiğini hayal ediyoruz. Mor bir ışık buradan geliyor. Yavaş yavaş
böyle bizi aşağıya geldiğini, bedenimizi sardığını, tüm bedenimizde bir balon oluşturduğunu ve dışarıdan gelen tüm düşük frekanslı enerjilerden bizi koruduğunu, aynı zamanda bedenimizde simsiyah eterik bağlar varsa onu da öyle inceleyebiliriz. Tüm siyah eterik bağları, kordonları, bizimle alakası olmayan duyguları, durumları, düşünceleri, başkalarından aldığımızı düşündüğümüz bağların hepsini temizlediğini, kestiğini, kopardığını inceleyebiliriz. Ne yaptık? Gözlerimizi kapattık. Mor bir ışık hayal ettik. Tepemizden içeri girdiğini ya da bedenimizin etrafında yavaş yavaş böyle sardığını, bizi bir balona aldığını ve vücudumuzdaki tüm düşük frekanslı enerjileri böyle temizlediğini, aktığını, gittiğini hayal edebiliriz. Bu çok etkili bir çalışmadır. Evet. Onun dışında gene beyaz bir balonun içinde olduğumuzu, auramızı koruduğunu inceleyebiliriz. Bu da etkili bir çalışmadır. Dua çok etkili bir çalışmadır. Biz sonuçta İslami bir kültürde yetişiyoruz. İslami bir kültürüz. Burada Hangi dualar desem? ayetel kürsü Hmm. koruma duası olarak. Kalem suresi 51-52. ayet. Yasin suresi 9. ayet. Bunlar hem metafiziksel anlamda korumalar için önemli dualardır. Yani hiçbir şey yapamıyorsan o Yasin 9. ayet. Otur dinle. Mesela o an için alanını temizlendiğini düşün. İşte Kalem Hı suresi hı. 51-52. ayet nazar için etkili. Ondan sonra Fatiha suresi zaten koruma için etkili. Bunları gene yapabiliriz kendimizde. Şimdi niyettir zaten en temel kavram. Burada ne niyeti? Kendimi bütün düşük frekanslı enerjilerden korumaya niyet ediyorum. Çünkü niyet direkt bilinçaltına gidiyor. Bak çok ilginç. Bir düşünce 15 saniyede duygu yaratıyor değil mi? Bir düşünceye Evet. giriyorsun, bekliyorsun. 15. saniye ne yapıyor? Duyguyu yaratıyor. Manyetik Oluşturuyor. Hı rezonans hı. ve haliyle sen vücut buna tepki veriyor. Niyet koruma niyeti de aynı aslında aynı şey. Bizim burada bir aracı koymamıza da gerek yok. Allah Allah aramda Allah'ım beni bugün bak niyet beni bugün tüm düşük frekanslı enerjilerden, güzel kötülüklerden koru. Bütünün hayrına olmak üzere, bütünün hayrına yaptığımız dualar daha etkilidir. Bütünün hayrına olmak üzere bana bugün güzel yazılar yaz. Ee, güzel bir gün geçirmemi, yüksek frekanslı güzel insanlarla karşılaşmamı sağla, vesile ol gibi böyle kendimize ait bir dua gene niyetle yapabiliriz. Ha, onun dışında fiziksel anlamda tabii ki temizlik imandan geliyor. Onu hep söylüyoruz. Hı hı. Burada temizlik çok önemli. Düşük frekanslı enerjilerden arınmak için. Çünkü suyun bizi temizleyici etkisi var. Bunun yanında ne yapabiliriz? Tuzlu su. Mesela küvetiniz varsa 10 numara 5 yıldız. Koy kaya tuzuna, bas içine sıcak suyu, otur yat içinde. Ne oluyor? Vücut elektrolize oluyor. Aynı şekilde avran temizleniyor. Sirkeli suyla banyo yapmak. Elma sirkeli su. Gene hep bir şeyden, atalardan, anneannelerden, babaannelerden gelen geleneklerdir. Banyo sırasında şöyle başından aşağı elma sirkeli su gene ne yapar bizim ağrımızı temizler. Ben mesela bazen böyle kendimi çok ağır hissettiğim zaman, düşük frekanslı bir Evet. enerjiden etkilendiğimi düşündüğüm zamanlar sabahları elma sirkeli su içiyorum. Yani Ben de. zaten Evet. rutin yapıyorum. Ama mesela elma sirkeli suyu hani Doğru bir şey. şey için değil, vücut enerjimin temizlemesi için yapıyorum. Bunun dışında gene evde de mekan da aynı mantıkla çalışıyor. Şöyle düşünmek lazım. Dünyada her şeyin bir enerjisi ve frekansı var. Her yerin, her objenin, insanın, hayvanın, bitkinin, her şeyin bir frekansı ve enerjisi. Ama bazı objeler maruz kaldıkları enerjiyi taşırlar. Enerji taşıma özelliklerine sahipler. Hı hı. Mekan da gene buna dahildir. Tabii burada mekan olarak da dünyanın bir de ley hatları vardır. Deprem hatları diye de Evet. geçiyor. Dünyanın enerji merkez hatları. Bu hatların üzerinde olan bölgeler çok yüksek enerjiye sahip. Ama onun dışında bölgeler mesela normal bir ev ya da normal tarihsel bir mekandan bahsedecek olursak mesela bir Ayasofya Camisi'ne gidiyorsun ne kadar ruhsal bir enerjisi var. Hem aslında bir enerji kaynağının üzerinde bana göre Evet. insanların orada duaları, holistik anlamda şifa şeyleri, güzel niyetleri, dilekleri oranın enerjisini ne yapıyor? Yükseltiyor. Mekana girdiğin andan itibaren de ne oluyor? Otomatikman enerjin yükselmeye başlıyor. Ama ne oluyor? Bir zindana gidiyorsun. Bütün işte acılar Of. yaşanılmış, savaşta millet öldürülmüş, katledilmiş. Öyle bir alana girdiğin zaman ne oluyor? Bütün düşük enerjiye maruz kalıyorsun. Aynı şey evimizde, iş yerimizde, farklı alanlarda da
olabilir. Ortaya Yani çıkıyor. Evet, ortaya evet. çıkıyor. Hiç hoşlanmadığın, senin işinde belki gözü olan düşük frekanslı biri gelir. Bütün o nazarı gözü bırakır oraya. Alanda kalır. Yani var tabii ki nazar. Nasıl? Kıskançlık, haset duygusu. Ha. Ama özünde o kişiye aslında zarar veriyor. Genel, bütünsel olarak baktığımızda Ya öyle değil mi? bütünsel olarak baktığımız zaman tabii ki kişinin içinde var olan karanlık enerjinin bir yansıması aslında nazar. Sana bir şekilde bir enerji gönderiyor. Aslında Reiki yapar gibi biz de Reiki'de şifa enerjisini gönderiyoruz. Adam nazarda direkt olarak negatif enerjiyi sana gönderiyor farkında Üstelik olmadan. izin almıyor. Biz izin alıyoruz. Tabii şimdi avran Evet. kuvvetliyse nazara uğramıyorsun ama empatsan bir şekilde o an bir açığın varsa, çakra sisteminde bir blokaj varsa, auranda yırtık varsa haliyle nazara maruz kalabiliyorsun. Empatlar daha mı çok kalıyor yani? Tabii empatlar daha Ah, çok kalıyor. Ne kadar enerji açık ve hassassan o kadar maruz kalırsın nazara, düşük frekans enerjiye. Yani yüksek frekans enerjiye de çok çabuk maruz kalıyorlar. Düşük frekans enerjiye de çok çabuk maruz kalıyorlar empatlar. evet, ayna gibi. Ayna gibi, aynen. İşte mekanlarında bu olayı var. Mesela evine geldi birisi, düşük frekanslı bir kişi. Ya da evinde sürekli kavga, dövüş, problemli bir durum var. Ne oldu? Negatif enerji kalıyor. Evde huzur arayamazsın ki. Ne yapmak lazım? Alanı temizlemek lazım bu sefer. Alan gene nasıl temizlenir? Basitinden ayetel kürsüyle, duayla bir muska asarak temizleyebilirsin alanı, dua edebilirsin. Hı Aynı hı. şekilde köşelerine sirkeli suyla temizlik yapabilirsin. Reiki enerjisiyle gene alana temizlik yapabilirsin, çalışabilirsin. Mor ışığı hayal edebilirsin. Biz nasıl şimdi tepeden aldık ya mor ışığı. Aynı şekilde kapatırsın gözlerini. Tüm evin alanının mosmor bir ışıkla kaplandığını, tüm böyle karanlık enerjinin aktığını, gittiğini, alanı şifalandırdığını düşünebilirsin. Bu da Hı bir hı. çalışma. Olay tak nerede bitiyor biliyor musun temel olay? İnceleme de bitiyor. İşte Hermetik bunu bir yapamayan nasıl? izleyicilerimiz de mutlaka var. Yani şu anda bizi izleyen dostlar arasında bunu yapamayanlar da var. Ben imgelemeyi başaramıyorum. Benim dostlarım arasında da var. Bu Tamam. nasıl bir Şimdi nokta? bu Neden nasıl bir olur bu? Tamam bak. Şimdi o zaman şuna gelelim. Ne dedim demin? Düşünmek duyguyu yaratıyor değil mi? Evet, Aslında düşünmek duyguyu yarattığı andan itibaren manyetik bir alan yaratıyor. Yani bir enerjisel alan yaratıyor. Senin evet. çekim alanı yaratıyor. Madem imgeleyemiyorsun o zaman düşüneceksin. Hmm, Düşüncelerin şekillendirmiyor mu her şeyi? evet, Yani mesela canın sıkılıyor ne oluyor bir düşünce giriyor aklına otomatikman moralini bozmaya başlıyor. Bir düşünce giriyor senin moralini yükseltiyor. Değil mi? Her evet. şey düşünce. O zaman enerji de bir düşünce. Formuyla hareket edilebilir. Yani burada illa da gözlerimi kapattım, imgeleme yaptım, canlandırdım yerine düşünebilirsin. Alanı temizlediğimi düşünmeye başladım. Evet alanım temiz. Şöyle düşün. Şimdi sen alanın düşük frekanslı negatife maruz kaldığını sürekli kafanda düşünürsen ne olacak? Onu yaşamaya başlayacaksın. Alanın pozitif olduğunu, sana şifa verdiğini, acayip huzur ve mutluluk verdiğini hayal edersen ne olacak? 10 dakika sonra alan senin için şifalı bir hale gelecek. Yine aslında yaratan sensin. Kafanda kurgulayan, alanı belirleyen, enerjiyi yönlendiren, çeken sensin. O zaman imgeleme yapmak yerine düşünebilirsin. Hı hı. Düşününce de Genel bunu yaptıkça peki uyguladıkça imgeleme yeteneğini kazanıyor mu kişi? imgeleme yeteneği biraz şeyle bana göre kazanılıyor. Meditasyonla kazanılıyor. Hmm, Yani hayal etmek, odaklanma meditasyonları vardır imgeleme ile ilgili olarak. En basit odaklanma meditasyon nedir? Bir objeyi, sevdiğin bir objeyi alıp böyle bakarsın 10 dakika. Arkadan hı hı. gözlerini kapatıp karşına düşünürsün. Aynı pozisyonda. Onu bakarsın, detaylandırırsın gözünün önünde. Bu imgeleme. Ya da yağmur yağdığını hayal etmek. Yağmurun altında yürüdüğünü düşünmek. O yağmurun tenine değdiğini, işte ıslandığını, huzur verdiğini hissetmek. Bu da bir imgeleme örnek olarak. Ya da geçmişte çok mutlu olduğun bir anı gözünün önüne getirmek. Bu da bir imgeleme. Ya aslında hepimizde var bu. Yok yok ama ne oluyor? Kafa dolu. Kafa çok dolu Evet, olduğu için. Kafa düşüncelerle dolu. Bütün gün çorba olmuş. Gitmiş gelmiş, işe gitmiş, bunalmış, daralmış. Ondan sonra oturuyor. Ya diyor işte hadi deneyeyim diyor. Olmaz ki arkadaş. Sadece yer yok ki o an. evet, Burada rahatlaman lazım ilk önce. Sonra diyor ki ben yapamıyorum. İşin kolayı yapamıyorum. Herkes her şeyi yapabilir. Yapamayacağın bir şey yok. Sadece ne yapacaksın? Yapma tekniğini anlayacaksın. Ya da kendine
Alan açacaksın. Sıkıştırmayacaksın kendini. Ön yargıyı bırakacaksın. Ön yargıyı bırakırsan evet, herkes her şeyi yapabilir. Ben buna çok inanıyorum. Mesela Hmm. yogada siteler var. Sidi. Bu şeyden gelir. Star Wars'ta Sith Lord'larından gelir. İsim aslında bir noktada bağlantılı. Daha doğrusu Star Wars yoga stillerinden almış. İnsandaki güçler, işte ateş çıkartma gücü, rüzgar bükme gücü, hava bükme, su bükme gibi çok farklı şeyler var mesela. İnsan neler yapıyor? İstedikten sonra düşünce gücüyle her şey yapabiliyorsun. Temel nokta inebilmek. Akıllı bir kenara bırakabilip ruhuna inip işte o üçüncü gözün e, şeyini açabilmek, kapıyı açabilmek, biraz ara verebilmek. Bir kişi değil de birden fazla kişi bir araya gelip çok daha büyük bir şey oluşturabilir, değil mi? Tezahür ya da bir enerji. Aynen oluşturabilir. Orada da şey yapılıyor. E, Gene Hawkins'in frekans tablosuna göre Hawkins şunu söylüyor. 500 Hz ile titreşen, sevgi enerjisi titreşen birisi Hı hı. etrafında 10 bin kişinin enerjisini yükseltiyor. Aynı şekilde biz birçok insan toplandık diyelim. Alana R2 yapmaya başladık. Ne yapıyoruz? Otomatik olarak alanın enerjisini yükseltiyoruz. Hatta gene yanlış hatırlamıyorsam Brezilya'da bir yerde Buenos Aires mi tam emin değilim yerine ama e, toplu bir meditasyon yapmayı niyet ediyorlar. İşte 1000 kişi anlaşıyor aynı saatte aynı anda meditasyona başlıyorlar. O bölgenin suç oranı normalde %90'lardayken insanlar meditasyon yaptığı sırada %10'a düşüyor suç oranı. Ah, Bir şekilde suç oranı düşüyor. Evet. Var bir sürü araştırma var bu konu üzerine artık yapılan. Meditasyonun gücü, gerçekliği, frekansın önemi, insanları değiştirmesi konusuyla ilgili bir sürü araştırma yapılıyor. Bali mesela belki de buna örnek verilebilecek yerlerden biridir. Hani insanlar işte müthiş huzurlu, suç oranı düşük. Acayip düşük. Tabii tabii. İnanılmaz yani. Aynen öyle. Tabii biraz da pompalanan kültürle alakalı. Yani yaşam tarzı, kültür, işte dışarıdan gelen baskı, toplumsal yapı birçok şey etkiliyor, fark ettiriyor. Yine az önce de biraz bahsettik enerji çalışmalarından bir başkası bağ kesme mesela çok çokça paylaşım yapılıyor Evet. bu konuda. Ya Bunu da şimdi konuşalım istiyorum. evet, şimdi benim o konuda aslında farklı bir düşüncem de var. Şimdi evet, aslında demin anlattığımız gibi iki insanın birbiriyle olan duygusal ilişkisi sonucunda ya da Hı hı. normal yaşadıkları bir andan itibaren birbirlerinin rezone oluyorlar aslında. Evet. Enerjisel bir bağ oluşturmaya başlıyorlar. Yani ne oluyor işte birbirine uyumlanıyorsun. Enerjisel bir bağ oluşturmaya başlıyorsun. Burada da duygusal ya da normal bir ilişki sonucunda onun enerjisini, ondan gelen duyguyu, düşünceyi, mimiği, her şeyi seni etkilemeye başlıyor. Ya da Yani, hayatta mesela bazen şey oluyor. Araya girdim ama mesela bu iş yaptığınız kişiler için de geçerli olabiliyor. İşte sen bana çok şanslı geldin, uğurlu geldin. İşte evet, evet. önünü açma enerjisi gibi bir enerji yaratıyor belki. İşte o aynı şeyden ötürü değil mi? Aynen. Hmm. Tabii tabii oluyor. Ya bu konuyla ilgili çok farklı düşünceler var, çok farklı inançlar var, çok farklı sistemler var ama en temeli frekansal boyutta baktığımız zaman demin anlattığım örnek iki insanın birbirini tamamlaması, bir enerji alanı paylaşması, birbirinden etkilenmesi. Tabii ki normalde bu hani olumlu olursa çok güzel. İnsanların birbirini tamamlaması ama öbür türlü ne oluyor? Yarın bir ilişki bitiyor, bilmem ne bitiyor. Bağ keseyim, bağ keseyim. Tabii onun da farklı çalışmaları var. Orada da gene olayın temeli şeyle bakıp dayanıyor. Niyete dayanıyor aslında. Ne niyeti? Aramdaki işte enerjisel bağı kesip ondan sonra şifalandırmaya, düşük frekanslı ne kadar bağ varsa hepsini temizleme niyet ediyorum diyerek Reiki çalışmaları yapabiliyorsunuz bu şekilde. Bir de atalardan gelen karma muhabbeti var. Evet. Şimdi insanlar genelde evet ona takılıyorlar. Benim düşüncem Nasıl bir zaten karma alıyoruz? Yani nasıl bu biraz adaletsizce de bir yorum şimdi olabiliyor. Ama karma, var, değil mi? karma kavramı çok farklı inançlar var karma ile ilgili olarak yani. Bir sürü bir sürü karmada farklı karma kavramı var. Bana göre atalardan gelen bir olumsuz karma aldığımı ben hiçbir zaman düşünmedim. Çünkü şöyle düşünmek lazım. Biz hücrede enerji taşıyoruz. Yani hücrenin çekirdeğine baktığımız zaman kuarklar, atomlar, işte fotonlar, enerjiler. Sonuçta anneden babadan genetik olarak aldığımız faktörle beraber onların enerjisel olarak da bedenimize bir şey alıyoruz. Hı Aslında bu hı. bedensel olarak aldığımız şey karma. Hani zaten derler ya atalarda bağ kesme yapılmaz diye.
Çünkü zaten sen bunu taşıyorsun vücudunda. Otomatik olarak da aslında atadan gelen bir kavram yok. Senin kendi vücudunda artık sana ait olan bir durum bu. Bir sıkıntı varsa atalarla uğraşmak yerine kendi içinde bana göre çözmem gerekiyor artık bunu. Tabii ki şey de düşünebilir. Ya atalarımla bağ kesme, bağ şifalandırma yapıyorum diyebilir. Aslında onlarla yaptığı bağ şifalandırma kendi inancını bir şekilde Hmm. inanıyorsa yani şimdi biz onu diyorum ya, biz neye inanıyorsak aslında onu yaşıyoruz. İnsan nasıl düşünceyle kendini hasta edebiliyorsa insan düşünceyle kendini de iyileştirebiliyor. Sonuçta onun düşüncesine göre, onun inancına göre atalardan gelen bir karma taşıdığına, bu karmanın onun hayatını olumsuz etkilediğini düşünüyorsa atalardan gelen çalışma yaparak tabii ki inancını Rahatlayabilir. Hı hı. kendini Hı de bir hı. şekilde şifalandıracaktır. Ama bence benim fikrim, ben atalardan direkt olarak bir bağlantı kavramına çok da takılmıyorum, inanmıyorum. Çünkü ben zaten hücresel olarak kendi bedenimde aktarılmış bilgi o. Atalarımdan gelen hastalık da annemden gelen hastalık, babadan gelen Evet. hastalık ya da işte olumlu her şey ben genetik olarak vücudumda, hücremde taşıyorum. Bu düşünce de enerji, duygu da enerji, bir karma dediğimiz kavram da bir enerji. Demek ki bunu benim e, bitirmem gereken olumsuz bir durum. Daha önceki bitirememiş, bana geçti. Görev artık bende. Anlatabiliyor muyum? Tam Hmm. Evet. Devir yani teslim gibi. bir Hı hı. teslim. Ben bunu bitiremediğim süre şöyle düşün. Bir duygu, kıtlık bilinci diyelim. Tamam mı? Kıtlık bilinci babamda da vardı, dedemde de vardı, onun dedesinde de vardı. Bana da geçti. Bu bir Ben nevi bunu aslında çözdüm. karma Mesela diyebiliriz. diyelim ki. Evet, Hmm. bu bir nevi karma. Şimdi baktığın zaman senin annende de varsa, dedende de varsa, Evet. onda da varsa. Bu atalardan gelen bir karma haline geliyor. Karma senin çözmen Aktarım. gereken bir Hı hı. aktarım. Ama aslında konu senin çözmen ve yüzleşmen gereken bir durum. Sen ne Evet. yaptın? Bunu aldın. Tamam, bu artık senin karma. Yani senin karma demeyelim de senin iş arzu ediyorsan, daha iyi olmak istiyorsan, daha mutlu, Tekamül gibi bir şey aslında. Hı hı. evet, tekamül gibi, aynen. Daha Hı hı. mutlu ve pozitif olmak istiyorsan çözmen gereken bir durum. Mecbur değilse ama bak mecburiyeti yok. Ama Evet. çözmezsen sen de çocuğuna aktaracaksın. Heh. O nokta Yani, çok önemli. evet, Ama çözmezsen çözdün. O zaman süper. daha mutlu Evet. olacaksın. Hayatını daha pozitif O yaşayacaksın. zaman Nasıl? aplikatif geçebilirsin. Evet. Aa, evet, karma bana göre bu. Bana göre bu. Atalardan gelen karma kavramı bana göre bu. Bir de ruhsal tekamül kavramı var. O ayrı bir kavram tabii. Teozofiye göre. Evet. Neye geliyor? Ruh dünyaya, teozofiye göre gene dünyaya diyor ki ruh geliyor bir ders almaya, bir tekamül çıkartmaya, enerjisini, frekansını yükseltmeye, daha üst versiyon insan olmaya diye geliyor. Orada da gene aynı hikaye. Yani temelde bu kötü bir şey değil ki. Sınavlar, sen deniyorsun, deneyimliyorsun diyor. Bir problem çıktı karşına. Senin problem olarak algıladığın bir durumu sen şifalandırıp kabul edersen, sevgiye çevirirsen ne oldu? Mutlu oldun. Frekansın yükseldi. Bunu anlatıyor aslında. O zaman böyle Evet. olumsuz olarak görmedim ben karma kavramında bu noktada. Evet. Yani, Güzel bir bakış açısı. evet, tabii zaten düşünsene cennette yaşasaydık ne öğrenebilirdik ki? Her şey var elinin Evet. altında. Oh geliyor, oradan geliyor. İstiyorsun oluyor. Ondan sonra o canım işte çikolata çekti. Çikolata geldi. Karnım acıktı. Yemek geldi. Ne oldu? Ne yapıyorsun? Sıkılmaz mısın bir noktadan sonra? Bak, bununla Tabii. ilgili çok güzel bir dizi var. Hep bütün öğrencilerime tavsiye ederim. Nedir? The Good Place. İyi The yer Good diye. Place. The Good Hmm. Place. Bunu mutlaka herkesin bana göre izlemesi lazım. The Good Place. Aa, not alacağım. The Good Bence Place. bundan sonraki hayatı makarasal şekilde anlatıyor. Hiç tüyo vermeyeyim. Çok şaşıracağınız olaylar ortaya çıkıyor falan ama çok keyifli. Gerçekten güzel bir anlatımda. Eğlenceli bir dizi. O ne oluyor? Sürekli cennette yaşasan işte bir noktadan sonra o bilinç haline geçmek lazım. Yani ne öğrenebilirim ki? Demek ki benim öğrenmek için buradayım. Buradaysam demek ki benim öğrenmem gereken başıma bir vukuat Hı hı. gelmesi gerekiyor. Elimin sobada yanması gerekiyor. Ki ne derler? Hmm. Bir nasihat, bir musibet 50 nasihattan daha iyidir derler. Benim demek ki elimin sobada yanması gerekiyor ki bir daha oraya dokunmamayı öğreneyim. Ders alma. Çok güzel. Kendimi korumayı öğreniyorum galiba. Tecrübe kazanıyorum. İşte bu dünya tecrübe dünyası. Yani onun için şikayet. Neden şikayet edersen aynı döngüyü yaşamaya devam edeceksin. Bunu söylüyor. Yani
Sen diyor şikayet frekansını titreştiğin sürece tek hamleni uzatırsın. Bir şey kabul etmediğin sürece, korktuğun sürece, kaçtığın sürece, yüzleşmediğin sürece uzamaya devam edecek. Hayatında kalacak. Niye daha mutlu olmak varken niye daha böyle altlarda yaşıyorsun ki duyguyu? Hmm. Yani temel mantık bu aslında. Hepimizin inanç kavramı. Evet. Yavaş yavaş Reiki'ye doğru yol alalım istiyorum. Elimiz sobada yanmadan hani bir daha yaklaşmamak gerektiğini öğrenemeyiz dediniz ya. Kaç kez sobada yanmış olabilir acaba Ali Hoca'nın eli yıllar içerisinde ki bu Reiki'ye gelen yol, Evet. Reiki'ye çıkaran yolda Şimdi neler evet, oldu? çocukluğumda iyi bir anne babam iyi insanlar. Sevgili dolu bir ailede büyüdüm. Sonra benim annem bir hastalandı. Maşallah. Hastalandı. Obsesif kompulsif bozukluk oldu annemde. Evet. Benim anneannemin annesini kaybettikten sonra ondan sonra 180 derece karakter kişilik değişti. Haliyle biz tabii zor bir çocukluk geçirdik ondan sonrasında. Ben hani yurt dışına gittim. Orada okudum. Ee, Bundan kaynaklı olarak. Hep işte altımızda bir sevgisizlik. Ondan sonrasında şey oldu. İlgi, sevgi arayışı, ilgi arayışı. Ondan sonra oldu. Bir O anda mı dönem o ilgi kesildi? evet, Yani evet. varken kesildi. Evet. Varken kesildi. Bak şimdi çok ilginç bir şeye yakaladım bak bunu anlatırken. Ha, açılım yaşadım vallahi ya. Yani gerçekten varken kesilmesi çok kötü bir şey. Varken Evet, ben kesilmesi. şu an onu düşündüm. Ben de şu an açılım yaşadım onunla ilgili. Yani e, sevilmiyor değildim. Çok seviliyordum ama bir anda bütün ilgi kesildi. Bütün ilgi Ceza gibi, kesildi. yani ceza değil tabii ki ama hani Evet, evet. Bütün ilgi kesildi. Bütün ilgi hmm, kesince otomatik olarak aksine üstüne daha negatif bir yaklaşımla maruz kaldım çocukluğumdan itibaren. 10 yaşındaydım. Ağır bir negatif yaklaşıma maruz kaldım. Sevgi kesildi bir de üstüne tam 180 derece döndü. Tabii yıllarca şey olduk ondan sonra. E, Kendi var olma mücadelesi, hayatta kalma, okuldur, iştir, güçtür falan derken tabii stresli bir hayatım vardı. Kaygılı, stresli, negatif bakış açısına sahip yarınım ne olacak deyip kurgulayan bir insandım. Tamam, çok güzel paralar kazandım, çok iyi noktalara geldim geçmişimde. Ama hep şey, altı boş. Yani o pesimist bir bakış açısım vardı. Yani çünkü onun parayla alakası yok. Onu çok iyi hani yok. biliyorum. Evet. 5 milyon doların da olsa gene yetmiyor sana. Yani diyorsun ki daha fazla. Umutsuz. Evet. Hı hı. Mutsuz, tatminsiz. Yani sürekli işte yeni bir şey arayışı. İşte motor alayım. Yarın klasik araba alırdım. Öbür gün onu oynardım, sıkılırdım, satardım. Yok başka bir arayış, yok dansa git, yok onu yap, yok bunu yap falan derken bir sürü hobim oldu yani. Şimdi güzel bir laf ama hiç tatminsizlik vardı içimde. Yani mutluluk yok adamda. Yine de Yani yoktu yani. yine Hmm. yok, yine yok. Tabii işte evliliğimde aynı beklenti, mutsuzluk. Hayatımda aynı beklenti, mutsuzluk. Çünkü şey yok işte hani o çocukluktaki eksik olan şeyi bir türlü bulamıyorum. Dolduramıyorsunuz. Evet. Bulamıyorum, evet. Sonra tabii alkole başladım. Ağır içiyordum yani düzenli olarak. Her gün bir şey içiyordum. E, Arkasından Japonya'ya gittiğim bir gün şeyi keşfettim. Meditasyon yapayım dedim. Hani orada sakin, yapacak bir şey Hı yok. hı. Meditasyon yaptığım sırada enerjinin varlığını, üçüncü gözden girdiğini hissettim. Bayağı yoğun şekilde onu hissettim. Sonra enerjinin varlığını kabul ettim. Yani araştırmaya başladım, merak ettim bu ne derken Reiki ile tanıştım. Reiki'yi uygulamaya başladığım zaman evet ilk başta biraz beni sarstı. O dönüşüm süreci, detoksifikasyon süreci biraz sürdü ama ondan sonra çiçek gibi oldum yani. Bambaşka bir insan olarak kendimi daha Maşallah. sevmeye, ondan sonra kendimi daha sevmeye başladım, daha kabullenmeye başladım, hayatı kabullenmeye başladım. E, Maddesel hayatın dışında bir ruhani bir tarafın, bir enerjinin, realitenin gerçekliğini fark ettim hayatımda. Pozitif yönde değiştirdi beni tabii. Ondan sonra bırakmadım, devam ettim. Yeni açılımlar yaşadım. Çok şükür fiziksel problemlerim vardı. Onlar daha iyileştiğini gördüm. Ne gibi E, mesela? Ya dizlerim menisküs yırtıydı benim. Acil ameliyat olmam gerekirken işte yani şey olmadı. D2 ile beraber çok daha Maşallah. hızlıca şifalandığını hissettim. Hala da olmadım yani. Gayet çok şükür. Maşallah. Maşallah. Sağlık Hı hı. olarak devam ediyorum.
işte genel uyku kalitem arttı, yaşam tarzım şeklinde değişti, fiziksel kendimi daha iyi hissetmeye başladım gibi çok hayatıma pozitif etkisi dönüşüm oldu. Hayata bakışınız da değişti. Hmm. Kaygılarım azaldı. Yani dedim ya kaygı duyan, yardım öyle mi olacak, böyle mi olacak, o bir şey dedi ne olacak, şu hep böyle korku ve tepki. Önlem Empat aldım. mısınız siz? Acayip empati. Hmm. Yani o empati var. İnsanların alıyorum enerjilerini. Ama tabii yani korumayı artık kapatmayı öğreniyorsun kendine. R2 bayağı bir süre yani 3-4 sene çalıştıktan sonra bu şekilde bir gün fırsat oldu. Öğretmenlik olma şansına kavuştum. Öğretmen oldum. Öğretmen olduktan sonra dedim ki ben artık dedim madem bu işte öğretmen oldum. Ben seviyorum paylaşmayı insanlarla. En büyük zevkim paylaşmak olmuştur. Bilgiyi paylaşmak, anımı paylaşmak, sevgiyi paylaşmak, dostluğu paylaşmak. Paylaşmayı seviyorum ya. Yani hep bana çok garip geliyor yani hani bilgi bende olduktan sonra bir anlamı yok ki. Ne yapacağım? Üstünlük mü taslayacağım millete? Yani değil mi? Paylaşmak Evet. güzel. Bunu fark Ne ettim. güzel. Yani kendimi daha mutlu olduğunu, yani bir insana bir hayır duası almak çok güzel bir duygu. Paylaşmaya başladım. O zaman tabii başka iş yapıyordum öğretmenlik zamanı. İmalat vardı, bir fabrikam vardı. Sonradan artık emekli olunca da kapattım imalatı. Hani dedim ben artık sevdiğim konuya yöneleceğim. Enerjidir, reikidir bu işlere daha çok yöneldim. Ondan sonra Allah yürü ya kulum dedi. İşte dünyanın 155 ülkesinde öğrenciler Maşallah. ortamında daha çok yayılmaya başladık. Daha full mesai işte bu konuda devam etmeye başladık. İnişli çıkışlı şimdi yani çok şükür. Bazen iyi, bazen biraz düşüyor, bazen çıkıyor. Ama ben şeyden dolayı yani burada maddi bir kafasında değilim aslında oradayım. Daha Evet. çok yayılmak. Benim derdim burada maddiyat değil. Bir şekilde geçiniyor insan ama daha çok insana ulaşmak, daha çok insana anlatmak, daha çok insanın maneviyat olarak hani bu kadar problemler ve dertler varken ya arkadaş bak böyle bir kavram var otur dene demek için hep ücretsiz dersler veriyorum işte yayınlar. Şimdi senin vasıtanla artık Evet. başladık inşallah daha çok yayın açacağız. İnşallah. Canlı da açarız biz de. Ondan sonra böyle anlatmaya çalışıyorum. Yani burada hani olay kendimi sat, Mete Hoca kendini satsın değil ki. Zaten bir laf var. Zaten çok görünmekten de hoşlanmıyorsunuz bildiğim Yok yok. kadarıyla. Yani çok fazla görüneyim çabanız yok. Yok. Aynen. Aslında daha fazla görünmeniz gerekiyor. Söyleyemiyorum. Aynen. Canlı yayın Evet. yani yoksa geliyor teklif çık gel anlat falan. Bu içimden gelmiyor herkese. Şurada kavram e, ne diyordum? Ha, Mete Hoca'nın orada çok Mete Hoca tanınsın değil konu. Mete Hoca Evet. tanısın. Evet, sen madem depresyon yaşıyorsun, madem onu yaşıyorsun, madem hayatında bir çözüm arıyorsun, madem bir değişim arıyorsun kendine. Daha fazla insana ulaşalım. Evet. Önce Hı hı. tıp, tamam önce tıp. Git doktoruna, tedavini Hı ol. hı. Git psikoloğuna, psikiyatrisine tedavini ol. Ama bunun yanında kendin de bir şeyler yapabilirsin. Yanında tamamlayıcı olarak. Benim derdim bu. Yani arkadaş bak böyle de bir yol var. Bu yolu da deneyimle hayatında. Git başka hocadan al. Benden alman da şart değil. Ama deneyimle. Evet. Pozitif tarafı hayatına çek. Dönüşüm. Bak biz dönüşürsek bireyde başlıyor dönüşmek. Bireyde başlıyor. Şimdi herkes toplumu şikayet ediyor ya. Diyor toplum çok Evet. öyle oldu böyle. Arkadaş sen ne kadar iyisin? Sen kendine bak ilk önce. Aynada geç karşısına aynanın. Sen kendine bak. Doğru. Sen ne kadar iyisin? Toplumu eleştirene kadar kendini eleştir ilk önce. Çünkü toplum bireylerden oluşuyor. Sen iyi olmaya başlarsan sen otomatik olarak etrafındaki 3-4 kişiyi değiştireceksin. 3-4 kişi bir aile, çekirdek aileyi değiştirir. O onu değiştirecek, Evet. onu değiştirecek. Toplum değişmeye başlayacak. Birey bozuluyor. Birey bozulursa toplum bozulur. Birey kendini kabul edip, kendiyle yüzleşip başkalarına suç atana kadar otur. Kendini sorgula. Ya ben nerede hata yapıyorum? Ben niye eleştirisel bakıyorum? Ben niye şikayet ediyorum? Şikayet etmek yerine ben neyi nasıl düzeltirim? Nasıl daha pozitif bir hayat şekli yaşarım? Sorgulamaya başladığın noktada otomatikman bak hem mutlu oluyorsun hem etrafındakiler mutlu olmaya başlıyor. Hem ondan sonra çocuğun biniyor servise, servisteki arkadaşlarıyla aynı etkileşim daha mutlu oluyor herkes. İşe gidiyorsun ya da bir otobüste birine gidiyorsun, günaydın diyorsun. Adam da günaydın diyor. Adam sorusunu fark ediyor. Lan diyor bak kadın bana günaydın dedi. Bak ne kadar iyi bir insan. Demek ki ben de başka insanlara günaydın diyebilirmişim. O da Bazen modern. öyle olmuyor ama. Bazen günaydın diyorsunuz. Cevap Ya, yok. e, ama Şaşırıyor, şoke oluyor. beklentiyi Yok. girmeyeceksin.
doktora. Tabii tabii. Giriyoruz işte, evet. Biz o da yanlış. Evet. Girmemek lazım. Girmemek lazım. Ben hiç beklentim yok. Ben görevimi yapıyorum. Birine yol yürüyorum. Bazen Adam 2 kez söylüyordum ben günaydın ya da işte iyi akşamlar cevap. O cevap alamayınca şimdi onu bıraktım. Ben artık evet. Ha, ben de öyle sokakta yürüyorum bazen. Ha, bakıyorum adamla göz göze gelince günaydın diyor. Evet. Adam da günaydın diyor. O kadar önemli, pozitiflik yani. Bu eskiden hele. Ben İstanbul'da işte karşıda bizim Tahtakale'de bir dükkan. Eminönü'nde gider gelirdik. Vapura bindiğimiz zaman herkes birbirini tanırdı vapurda. Aynı. Adamlar Aa, aynı. çok güzel, aynı saatte. Mesela 7 vapuru. Adam aynı noktaya oturur herkes. Herkesin elinde gazete. Günaydın derdik. O, merhaba abi, nasılsın, iyi misin? Vapurda giderken sohbet edersin, adamın yanına geçersin, tanışırsın. Sen ne yapıyorsun, sen ne yapıyorsun? Kimlerdensin? Abi yardım ediyorduk falan. Tabii. Hep böyle güzel bir sohbet olurdu. İşte modada büyüdüm. Orada da öyle hep. Mahallemizde işte birbirimizi Aa, tanıyoruz. Tabii. Tabii. Güzel, keyifli zamanlardı yani o kültürler. Niye olmasın ki? Yani ne oldu? Mekanlar mı değişti? Kafalar ne değişti? Biz değiştik. Bakış açıları değişti. Aksine şeye gidiyoruz. Biraz daha iyiye gitmemiz gerekirken daha böyle evet. şey, öfkeye gidiyoruz. Neyse biz yine pozitif söyleyelim. Güzelliğe gidiyoruz. Aynen. Güzel olana gidiyoruz Güzel. diyelim. Aynen. Güzel düşünelim. Evet. Şimdi tabii anladığım kadarıyla o zaman karşımızda siz olduğunuza göre anlıyorum ki Reiki çok büyük bir dönüşüm yaratabiliyor. Buna vesile olabiliyor kişinin hayatında. Aynen öyle. Yani Değil gerçekten mi? sabır. Yani en başta her şey sabır. Acele, aman bir an önce olsun, bir an önce olsun dersen Reiki bir kere sabrı öğretiyor. Hmm. Sabrı öğretiyor. Yani acele etmeyip yavaş yavaş, adım adım o başlayıp ekole gidersen evet, cidden bir dönüşüm yakalarsın. Ama en Hı başta hı. sabır. Usu'yu bir Mikao Usu'nun Japonya'da ortaya çıkardı. Evrensel yaşam Hı hı. çalışması. Usui 1 de kendimize ve başkalarına fiziksel olarak enerji çalışması yapıyoruz. Usui 2'de uzağa enerji gönderebiliyoruz. Duygulara çalışabiliyoruz. Usui 3'te Daikamyo sembolümüz devreye giriyor. Master, yani büyük, parlak ışık olarak geçen sembol. Orada da daha yüksek frekanslı enerjilere maruz kalıp gene geçmiş çalışmaları yapabiliyoruz. Sonra öğretmenlik başlıyor. Bunlar normal temel seviyeleri. Mikao Usuyu'nun ölümünden sonra da Grand Master'lık seviyelerini çıkarttı farklı Master'lar. Orada da Hı hı. gene semboller var. 5'te 6 mesela Daifa, şu da çoba diye geçen. Büyük ayrım, büyük uyum, farklı niyetler olan semboller. Böyle sistem gidiyor. Gene bazıları sembol çıkartmaya devam ediyor. Ben 22'ye kadar aldım o zaman. E, devam ediyor. 23 var, 25 var, 30 var, 40 var, 50 var. Her biri farklı bir anlamı olan bir sembol. O sembolü çalışmayı öğreniyorsun. Sembole uyumlanıp onu alıyorsun hayatına. Grand Master'lıklarda aslında o şekilde. Ama Hı temel hı. olarak baktığımız zaman usulü 1-2-3 öğretmenlik olarak 4 bölüm ya da 3A 3B olarak Hı ayrılacak hı. şekilde ediyor usulü. Evrensel enerji aslında çok karıştırılabilen, yani tanımlanırken bazı bilmeyen kişilerce karıştırılabilen, uygulayıcıya aslında şifacı şeyi yükleyen, özel güçleri var tanımı yükleyen ama aslında hiç onunla alakası olmayan, tamamen Yok. evrensel enerjiyi aktaran bir sistem değil mi? Evet, geçen gün benim bir şeyim vardı ders tanıtımında. Herkes şifacı olsun arkadaşlar, herkes şifacı diyordum. Oradan da birisi şey yazmış. Niye yalan söylüyorsun insanlara? Herkes şifacı olamaz ki yazmış. Olayın aslında şu var. Bizim çalıştığımız, yaptığımız enerji şekli herkeste olan bir enerji. Evrende var olan bir yaşam enerjisi. Zaten bu senin vücudunda var. Hı Zaten hı. hücrende, zaten DNA'nda, genetiğinde var. Ben burada senden özel bir yetenek olmak zorunluluğu yok. Zaten teknik sistem öğretiliyor. İmgelemeyi yapıp düşünceyle anlatılan şeyleri düzgün yaptıktan sonra zaten öğreniyorsun. Bunu gayet güzel, rahat rahat uygulayabiliyorsun. Orada karıştırılan sistem ocak sistemi. Yani eskiden neydi? El verme. Verme. Yani Hı ben hı. el verdim. İşte benim anam da şifacıydı, babam da şifacı. Ben de o şifacıyım. O biraz ego ya. Yani neyin kafasında, neyin egosunu yaşıyorsun bir. İkincisi ben şifacıyım, ben şifacıyım. Hayır arkadaş, yani şifacı, herkes şifacı. Ya da işte doktor şifacı. Şifayı öğrenen kişi şifacı. Yani bana göre değil mi? Böyle Evet. herkes şifacı. Herkes kendi düşünce de şifalanmadır.
pozitif bir gülmek de şifalandırmadır. Şey de şifalandırma. O biraz şey e, Kişiye bahşedilmiş bir şey olarak görülmemiş. bakıyor ama o biraz egoya giriyor. Aynı zamanda kendini biraz şey koymak gibi geliyor bana. Şık. Yani Hmm. ya yaratımda Allah hepimize bu gücü vermiş. Tamam mı? Sen kimsin yani? Kimsin? Anlatabildim mi? Kimle yapıyorsun bu işi? Kime kafa tutuyorsun yani? Evet, Kimsen? tanrıcılık gibi. Tövbe Ha? haşa. Evet. Tanrıcılık gibi belki de biraz. Aynen, aynen biraz o tarafa kaçıyorlar. Yani egoya kapılmak oluyor. Dediğim gibi ya, bazı insanlar evet bu konuda yeteneği. Yani nasıl doğuştan doğduğumuz zaman bazılarımızın müzik kulağı daha iyi oluyor. Hı Bazılarımızın hı, resim yapma yeteneği daha kuvvetli oluyor. Bazısının da enerji kullanma anlamında daha kolay. hı Daha hı, yüksek frekansta, sezgisel olarak bu enerjiyi kullanabilirler. Ama bu şey anlamına gelmez. Onların çok iyi bir şifacı olduğu anlamına, o müthiş yapıyorlar anlamına gelmez. Daha yetenekliler. hı hı. Bu nasıl, atıyorum doğuştan resim yeteneği olan herkes çok mu iyi resim? Ya da doğuştan müzik yeteneği olan herkes profesyonel sanatçı mı oluyor? Olmuyor. Doğru mu? Olmuyor. Yani sadece yeteneğin var. Bu senin kullanmana bağlı, bakış açına bağlı. İşte o noktada gene sistemi öğrenmen gerekiyor. Yani bugün benim yeteneğim yoktur. Ben evet R2'de imgelemekte sorun yaşıyorumdur. 21 günde bunu otururum, öğrenirim. Hı hı. İstikrarlı olarak sabırla. İşte sabır o noktada devreye giriyor çalışarak. Yeteneği olan biri 10 günde bunu yapar. Farkımız bu. Herkes bunu yapar. Yani aslında hep demek istediğim şey o. Bir resim yapıyorsun. Ben resim eğitimi alırım bir sene. Çok güzel resim yaparım. Sen 3 ayda bir resim eğitimi alırsın. Yeteneğin vardır. 3 ayda aynı resmi yaparsın. Sabır, istikrar, istikrar. İnisiyasyonu nasıl kafamda doğru yere konumlandırırım? Yani çünkü inisiyasyon neden gerekli o zaman? Bu bir evrensel enerji ise ve ben de bir kanalsam, var olanı aktarıyorsam zaten. Neden Evet, inisiye olmam gerekiyor? inisiyasyon bir kabul töreni aslında. Her okült ya da ezoterik çalışmada bir kabul vardır. Kişiyi bir kabul etmektir. İkincisi kişinin vücuduna enerjiyi gönderip alanı temizlemektir inisiyasyon. Yani inisiyasyon işte ben sana izin verdim, yetki verdim. Senin alanın kapalıydı. Ben işte inisiyasyon yaptıktan sonra alanın açıldı demek değil. Hı Buradaki kavga hepimiz zaten enerjiyle yaşıyoruz. Hepimizde vücut geçiyor bu enerji. Bir eğitimle doğru kullanmayı enerjiyi öğreniyoruz. İnisiyasyon sırasında da öğretmen enerji kişinin vücuduna enerji gönderiyor. Sembolleri gönderiyor. Bu şekilde hem kişinin bir çakralarını dengelemiş oluyor. Çakraları dengeliyor. Bir kabul ritüeli de oluyor aynı zamanda. Kişi evet artık ben o suyla bir yapmaya hazırım diyor. Aynı zamanda ne yapıyor? Çakraları dengeliyor. Enerjiyi bir bedene vererek o enerjiyi kişinin hissetmesini algılıyor. Çünkü öbür türlü sen enerji nasıl yani nasıl hissedeceğini bilmeden yapamazsın ki. Bilmen lazım. Bunu da nasıl biliyorsun? Öğretmenin sana yaptığı uygulamayla anlıyorsun. Öğretmen bana enerji gönderdi. İlk inisiyasyonumda ben bir sokağa çıktım. Her taraf şeydi böyle ışıklar farklı, güneşler garip geliyor. Dedim ben neredeyim? Nasıl bir kafa bu dedim ya. Acayip bir şeymiş dedim. Ondan sonra ben algıladım. Öbür türlü ben inisiyasyon almasaydım, uyumlama almasaydım, vücudumda enerji geçmeseydi yapacaktım bir şeyler. Doğru mu yaptım, yanlış mı yaptım, oldu mu, olmadı mı? Ayırt edemeyecektim. Ne olduğunu farz edemeyecektim, hı. algılayameyecektim. Yani mesela Yanlış inisiyasyon olabilir mi? Doğru yapılmamış. Usulü2'de bir inisiyasyon ritüeli vardır. İnisiyasyon ritüelinde kişi oturur, avrusunu süpürür, niyet alır, öğrenci gaşa pozisyona geçer, öğretmen gelir, çokrayı Hı. çizer, enerji gönderir, alanını açar, geçer arkasında bir eli omuzunda tepeden çakrasını açarak başlar, sembolleri gönderir. Her bir çakraya ayrı ayrı sembolleri gönderip avucuna yazar, uyumlama. Bu bir prosedür. Kundalini de yapılması gereken sembol olmadığı için öğretmen gelir öğrencinin tepe çakrasına enerji gönderir. Hüşümle kanalı boyunca kişinin enerji alanını temizleyip topraklatır. Karuna'da kalp çakrasına enerji semboller gönderilir. İşte Violet Flame'de aynı şekilde farklı. Biyoenerjide gene tepeden enerji gönderir. Her uygulamada aslında ayrı. Burada da yanlış uyumlama, nasıl yanlış yapacaksın ki? Yanlış uyumlama ne demek bir kere? Ya da yapamamak. Yani şey uyumlamayı yapamamak. Yapıyor zannedip. Ya uyumlama yapamamak noktasını bilemem ama yanlış uyumlama bana göre yanlış bir şey yok yani. Hı, tamam. Yok Hı o bir hı. bilgi bilinçaltı programı kodu. Yani burada şey yapamama derken de enerji gönderebildiği sürece uyumlama yapılır.
Ama benim mahsur yok. Ama yanlış uyumlama diye bir kavram yok ya. Tamam. Onu da çözmüş olduk. Yani öyle bir şey yok. Öyle bir Olmasın şey hocam yok. zaten. Niye yapıyorum? Olmasın. Ben yani yanlış anladım. Şöyle artık e, benim konuda cidden 10 yılı geçkin bir tecrübem var. Öğretmenlik konusunda da. Hı hı. Dünyanın 80 bin öğrencim olmuş yani. Hani Oo maşallah. tabii. Yani 55 bin kayıtlı. Bir yerde 55 bin öğrencim var. Onu biliyorum kayıtlı. 55.600 küsur. Kendim de verdim harici derslerimdir. Gerekli öğrencilerdir, farklı yerlerdir. 80 bin geçti o konuda. Yani 80 bin insanla diyaloğa girmişim bugüne kadar. Her türlü enerji hissiyatlarından tut şikayetlerini, ırlarını, zıvırlarını, onlarını, Tabii. bunlarını korkunç bir şey oldu. Tecrübe havuzu oldu kafada. O konuda. Yani hiç bugüne kadar öyle olumsuz bir tepki ben yapamadım diyen adam görmedim ben de. Ya istikrarlı yaparsan yaparsın. Hatta onu diyorum ya enerji hissetmiyorsan beni arayacaksın. Karşılıklı açıyoruz kamera. Tamam diyor ben yapamıyorum olmuyor. Tamam ara beni diyorum. Arıyor. Geçiyoruz karşılıklı kamerada. Başlıyoruz yapmaya. 10. dakika hissettim. Aa evet hocam hissettim. Bak blokaj. İnanç blokajı. Kendini şartlıyor. Ben yapamıyorum. Aa, Tabii. Herkes hissediyor. Yani hissetmeyecek bir sebep yok ortada. Doğru şekilde yapıp da gerçekten hani kendini konsantre edersen, inanırsan, sakin olursan, sabırlı olursan hissetmeyecek bir durum yok. geçmişteki bir olaya gönderilebilir mi Reiki? Yani yaşanmış olan Tabii, kişiye. tabii. Yani enerji, zaman ve mekan kavramı o yok. Zaten her şey bizim gene bilinçaltımızda bir düşünce olarak, duygu olarak, bir travma olarak kalıyor. Belki de biz geçmişe gönderebiliyoruz, geçmişe çalışma yapabiliyoruz. O anki yaşanan o olayın travmasını temizlemek için, o olayı şifalandırmak için, kabullenmek için çalışma yapıyoruz. Geleceğe gönderebiliyoruz. Hı. Gelecekte var olan bir olayın olumlu pozitif geçmesi için, hayırla sonuçlanması için, ondan sonra güzellikle bitmesi için geleceğe gönderebiliyoruz. Amerika'daki teyzene, amcana, ne bileyim kuzenine gönderebiliyorsun belki uzağa. Her türlü Ama şekilde. sorarak değil mi? Yani daha doğrusu belirterek izin Tabii alarak. bizim bunlar çalışılmıyor. İzin almadan yaptığımız her çalışma bir nevi büyü yapmak oluyor aslında. Evet. Büyü de farklı değil ki. Büyüde ne yapıyor adam sana işte? Negatif enerji gönderiyor. Bir şekilde çakranı blokajlatıyor. Ya da işte bir şey yazıyor. Yazdığı şey işte evinde, alanında bir olumsuz bir kaotik enerji yaratıyor. O etki sürekli mi oluyor? Farklı farklı konulara girdik ama. Bilmem. O yani yapandan kişiden kişiye değişen bir kavram yani. Ama olduğu sürece sonuçta bir yaratıyor negatif bir alan. Evet. Ve sonra kendine dönüyor belki de. Peki. Yani çamurla bulaşan yani çamurla oynayan çamura bulaşır. Bu hikaye yani. Karanlıkta kaldığı sürece adam da kararıyor. Ona da zarar veriyor. Programın başında konuştuğumuz alan temizliği peki ya da işte kendi alanımızın temizliği Tabii önemli. böyle bir Onun için etkilere yararlı olabilir mi? yararı olur tabii ki. Niye olmasın? Ama o konunun uzmanları ayrı. Normalde nasıl karanlığa çalışan varsa o konunun aydınlığa çalışıp onu temizlemeye çalışan insanlar da var. Bu bir meslek sonuçta. Bir ilim diyelim ona da. Yani onlar daha tabii ki etkili çalışmalar biliyorlardır ama hani bizim normalde e, amaç frekansı temizleyip alanın frekansını değiştirmek. Orada dediğimiz gibi temizleme teknikleriyle yani mor ışıktır, tütsüdür, Palo Santo tütsü, farklı tütsüler, güzellik tohumu, yedi dükkan süprüntüsü, bu tarz tütsüler alan temizlemekte faydalı. Güzelliği öneriyor musunuz yani Ali Hocam? Genel ya önermeyen uzmanlar da var. Öğrenenler de var. Evet. Evet. Yani Defne yaprağı da keza. şimdi tabii herkesin deneyimiyle doğru olan orantılı. Biz bunu sonuçta gözümüzle görmüyoruz. Yani şimdi ben şöyle söyleyeyim. Mesela özellik yaktım da işte negatif bir alan yarattı diye duymadım bugüne kadar. Görmedim daha doğrusu. Deneyimlemedim. Hı Eski hı. zamanlardan beri de benim ta anneannemden gelen dönemlerden beri ta mistik inançlardan beri özellik yakılır. Yani bazısı diyor ki işte özellik metafiziksel varlıkları alana çeker diyor. Olabilir ben böyle bir şey deneyimlemedim hiç kendimde. Ben pozitif tarafını deneyimledim. Hep deneyimlerim. Yani yedi dükkan süt diye bir süt karışım var. Onu alırım genelde onu kullanırım. Güzellik tohumu yakarım. Alanda bir olumsuzluğunu ben bunun görmedim, deneyimlemedim. Ama belki öyle bir Dolaştırılıyor mu? özelliğini Bütün tabii şeyde tabii. yani o Yani
Tabii. Yani mesela 7 dükkan sütü dediğimiz şeyin içinde farklı karışımlar var. Üzerlik tohumu var, işte göz taşı var, ne bileyim işte biberiye var, bir şeyler var. Normalde alanda dolaştırıyorsun. Alanda dolaştırıp alanın enerjisini. Buradaki niyet ne? Olay enerji yükseltmek yani. Hı Enerji hı. yükselt. Hani defne yaprağı yakan da duydum. Yani ben normalde Evet. defne yakmıyorum. Ada çayı çok mesela sık O da duyulan. çayı da yakan. O da çayı da yakan var. O da eski gelenekler sonuçta. Sırf bize özgü değil ki. Dünyanın her yerinde kullanılıyor. Ada çayı. Demek ki bunun bir mistik tarafı var Çörek ki. otu. Bütün tohumları sayarmışız. Demek ki bunun Çörek da otu. benim ve deneyim. Yani şimdi kim neye göre söylüyor, niye söylüyor onu bilemiyorum. Ama ben Hmm. hani yapılan bir ritüel, yapılan bir tütsü çalışmasının olumsuz bir tarafı deneyimlemedim. Ben kendim deneyimlemedim. Olumsuz bir şey deneyimlerini de duymadım. Ama bazı dediğiniz gibi farklı kaynaklarda yok onu yakmayın, bunu yakmayın diyenini de duydum ama bunu niye göre söylüyor? Yani kendimi deneyimlemiş bir yerlerden mi işitmiş de söylüyor onu bilemiyorum. Ben genelde kendi deneyimlediğim durumları anlatıyorum burada öğrencilerime. Şimdi kendim deneyimlemediğim bir şeyi nasıl anlatayım ki? Ben normalde deneyimledim. Hani bir sürü garip şey de deneyimledim. Gördüm. Nasıl yani? Nasıl? Deneyimledim. Ya görüyorsun, yaşıyorsun, deneyimliyorsun yani. Ya öğrencinden görüyorsun ya bulunduğun mekanda birinin başına gelen bir hadise olayı görüyorsun. Ya Nasıl bir şey mesela? Mesela bir örnek. yani yok şimdi burada çok detay vermeyeyim de örnek olarak Kalem suresi 51-52. Ayet bana iyi geldi. Onu biliyorum yani onun yüksek olduğunu. Ayetel Kürsi bak taşırım hep üstünde. Bana iyi gelir. Koruma sağlar. Yani bunu birebir deneyimledim. Ne bileyim işte sirkeli suyu birebir deneyimledim. Tütsüyü birebir deneyimledim. Ondan sonra Yasin suresini birebir deneyimledim. Yani o alanı gördüm. O alanda onları gördüm. Yani e, Nasıl gördünüz? Yani değişimi mi gördünüz? Orası çok önemli hocam. gördüm. Farklı boyutlu birkaç kişi gördük beraber hatta. Yani orada evet koruma yaptık. Yani o korumada gördüm. Yani etkili. Gerçekten etkili. Yasin suresi etkili o noktada. Kalem suresi etkili. Aynı, peki birkaç kişi aynı şeyi mi görmüş? Yani Evet, siz birkaç ve kişi çevrenizde beraber. Evet, çevremizde birkaç kişi aynı şeyi aynı gördük. anda. Düşük frekanslı bir alandaydık. Alanı Düşük. temizlemek için gitmiştik. Evet. Hmm. Orada aynı şeyi aynı anda gördük. Etkili olduğunu da gördük ondan sonra yapılan şeyin. Duanın koruma alanının da olduğunu gördük. Anladım. Yani koruma alanını aslında o gördüğünüz şeyden sonra mı oluşturmaya başladınız duaları Tabii zaten okuyup? koruma alanındaydık da olumsuz bir şekilde etkilenmediğimizi gördük. Yani bu anlattığım duaların Aa, aslında ne kadar etkili olduğunu fark ettik. Tabii. anladım. Tabii tabii. Bir kalkan gibi. Aynen. Böyle minik bir çalışmayla bitirelim istiyorum. Şu anda bizi izleyen, bu yayını izleyenlere de katkısı, bütüne, bize, herkese katkısı olsun dileğiyle. Ne yapalım? Herkese iyi gelecek ne olurdu şu an? Herkesin de yapabileceği. Herkesin yapabileceği çakra dengeleme yapabiliriz. Tamam, Çakra dengeleme çalışması. buyursunlar. Topraklanma yapalım daha güzel. Topraklanmak Tamam. topraklanmayı konuşmak bu yayında. O zaman bir sonraki sefere topraklanmayı konuşalım bol bol. Topraklanma. Hemen notumu alıyorum hocam. Evet. Evet. Aynen. Şimdi topraklanma dediğimiz şey vücudumuza sıkışmış, e, birikmiş, bizi olumsuza çeken düşük frekans enerjiyi temizlemek. Burada da normalde nasıl yapılır? Aslında bir toprağa basmak, çime basmak, ağaca sarılmak hepsi topraklanmadır. Ama böyle bir vaktimiz yoksa, çıkamıyorsak, mesela ofistesin çalışıyorsun, evdesin çıkamıyorsun. Acil işte daraldın, içine sıkıntı bastı. Vücudun elektriklenmeye başladı. Çok basit bir hareket. Kapatıyorsun gözlerini, sakin oturuyorsun. Tependen beyaz bir ışığın içeri girdiğine, tependen beyaz bir ışığın içeri girdiğine yavaş yavaş vücudundan geçerek ayaklarının tabanından çıktığını hayal ediyorsun. Ve bunu kanal oluyorsun. Yani tependen beyaz ışık girdi, yavaş yavaş. Üçüncü göz çakrandan geçiyor. Aşağı iniyor, boğaz çakrandan geçiyor. Kalp çakrandan geçiyor. Karın çakrandan geçiyor. Sakral çakradan geçiyor. Bacaklarından geçiyor. Ve ayakların tabanından toprağa bağlanıyor.
Bu şekilde bütün düşük frekans enerjinin toprağa aktığını, gittiğini, senin rahatlattığını hayal et. Derin nefes al ve derin derin nefes ver. Bembeyaz ışığın vücudundan girdiğini, bedeninden geçtiğini, bacaklarından aktığını, gittiğini hayal et. Derin nefes al ve derin derin nefes ver. Derin nefes al ve derin derin nefes ver. Çok güzel. Sakinleş, rahatla, serbest bırak bütün vücudunu. Akıyor bedeninden, tependen girdi, vücudundan geçti ve ayaklarının altından toprağa bağlandığın düşük frekanslı enerjini toprağa verdin. Bunu işte 10 dakika, 15 dakika günde yapabilirsiniz. İş yerinde, evinizde çok daraldınız, patronla problem yaşadınız, sinir krizi geçireceksin, yap bunu, rahatla. Çok sık yapacağız o zaman. Çok sık yapacağız hocam. Çok sık. Evet. Reiki'yi tek bir sözcükle tanımlayacak olsaydınız bu ne olurdu? Bunu da sorayım ve vedalaşalım. Evet, maneviyatla bağlanmanın gücü. Yani gerçekten o saf maneviyatın gerçek enerjisi, o yaratanın enerjisiyle bir olma hali. Tasavvufta da aslında bu tanım vardır. Yani sen yaratana ulaşmaya çalışırsan Reiki de aslında bir nevi tasavvufta da var enerji çalışmaları. Yaratanla bir olma, onun bütünleşme hali diyebiliriz bu noktada. Reiki için bana göre. Çok teşekkür ediyorum. Ali Mete Gordi bizlerleydi. Yayınımızı izlediyseniz yorumlarınızı bekliyoruz. Denediyseniz buradaki paylaşımları tabii ki yorumlarınız çok kıymetli. Tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalın.